pipo, avcı şapkası ve şömine başında yapılan uzun ağdalı konuşmalar. Sherlock Holmes denince aklımıza gelen imaj buydu. Sherlock Holmes bir dahiydi, evet, ama asla bir süper kahraman değildi. Ta ki 2009 yılına kadar. Warner Bros, Guy Ritchie ve Robert Downey Jr. bir araya gelip bu tozlu antikayı alıp çamura, kana ve baruta bulayana kadar. Ortaya çıkan şey sadece bir dedektiflik hikayesi değildi. Victoria döneminin demir adamıydı. İki film toplamda 1 milyar doları aşan hasılat ve sinema tarihinin en ikonik ikililerinden biri. Her şey mükemmel gidiyordu. Üçüncü film kesinleşmişti. Peki neden 14 yıldır Baker Sokağı 221B'nin kapısı kilitli? Dünyanın en ünlü dedektifi kendi film serisinin gizemini neden çözemiyor? Sherlock Holmes film serisine ne oldu? Gelin ipuçlarını değerlendirelim. Serinin zirveye çıkışının ve açıklanamaz sessizliğinin hikayesine yakından bakalım. Hikayenin başına, projenin mutfağına gidelim. Bu seriyle alakalı yıllardır dolaşan bir şehir efsanesi vardır. İlk film bir çizgi romandan uyarlandı denir. Aslında bu Hollywood'un zekice planlanmış pazarlama hilelerinden biriydi. Projenin arkasındaki beyin Lionel Wingram, Harry Potter setlerinde yer almış bir yapımcıydı. Sherlock Holmes'u tekrar okuduğunda önceki filmlerin es geçtiği bir şeyi fark etti. Holmes'un o bohem yaşam tarzı, dağınıklığı ve en önemlisi dövüş sanatlarındaki ustalığı. Stüdyoya gidip ben Sherlock Holmes filmi yapacağım dese kapıdan kovulabilirdi. O da bir illüzyonist gibi davrandı. Bir çizerle anlaşıp Holmes'u tweed ceketle değil, gömleği yırtılmış bir sokak serserisi gibi çizdirdi. Bu çizgi roman aslında hiç yayınlanmadı. Sadece stüdyo yöneticilerine hazırlanmış bir yemdi. Ve yem tuttu. Warner Bros. Sherlock Holmes filmine onay verdi. Yönetmen koltuğu için İngiliz yeraltı dünyasının asi çocuğu Guy Ritchie seçildi. Guy Ritchie'nin Londra'sı sisli ve romantik değildi. İnşaat halinde çamurlu ve sanayi devriminin isiyle kaplıydı. Ama asıl kumar başrol seçimindeydi. Stüdyo karşısında Robert Downey Jr.'ı gördüğünde şüpheye düştü. Çünkü Robert Downey Jr. bir Amerikalıydı. Hem de o dönem madde bağımlılığı geçmişiyle hala riskli görülen bir Amerikalı aktör. İngiliz kültürünün en önemli ikonlarından birini Amerikalı biri mi oynayacaktı? Ama Robert Downey Jr. kendi hayatındaki kaosla Holmes'un o manik depresif ruh halini öyle bir birleştirdi ki ortaya çıkan enerji patlaması herkesi büyüledi. Ve tabii ki Doktor Watson. Yıllarca filmlerde sakar, komik gösterilen bir karakterdi Doktor Watson. Jude Law ile itibarını geri kazandı bu karakter. O artık bir uşak değildi. Holmes'un en yakın yoldaşıydı. Bu ikilinin arasındaki kimya filmi sırtladı götürdü. 2009 yılında vizyona giren ilk film James Cameron'ın gişe rekortmeni Avatar ile aynı anda vizyona girdi. Fakat ezilmedi. Tam tersine 524 milyon dolar kazanarak bir efsaneye dönüştü. Artık herkes emindi. Yeni bir film serimiz vardı. Sherlock Holmes. Warner Bros. Hiç vakit kaybetmedi. Hemen ikinci film için düğmeye basıldı. Gölge Oyunları. Bu kez hedef büyüktü. Hikaye Londra'dan çıkıp tüm Avrupa'ya yayılacaktı. Çünkü Holmes'un karşısında nihai düşmanı vardı. Profesör Moriarty. Bu arada küçük bir parantez açalım. O dönem gazeteler Moriarty rolü için Brad Pitt'in olacağını yazıyordu. Guy Ritchie ve Brad Pitt'in dostluğuna güvenerek bu haberi köpürttü bütün basın. Ama rol Mad Men dizisinden tanıdığımız Jared Harris'e gitti. Jared Harris, Moriarty'yi bir kabadayı gibi değil, Holmes'un hamlelerini 20 adım öteden gören bir satranç ustası gibi oynadı. İkinci film, Sherlock Holmes'un yazarı Arthur Conan Doyle'un o meşhur son vaka hikayesinden esinleniyordu. Final sahnesinde hatırlarsınız. Meşhur balkon sahnesi. Holmes, fiziksel olarak kazanamadığı bu savaşı kural değiştirerek, yani Moriarty ile birlikte aşağı düşerek kazanmayı seçmişti. 2011 yılında vizyona giren ikinci film ilkinden bile daha fazla 545 milyon dolar hasılat elde etti. Formül tutmuştu. Oyuncular seviliyordu. Normal şartlarda Hollywood kurallarına göre 3. film en geç 2014 gibi gelmeliydi aslında. Ama sonra
bir anda her şey alt üst oldu. Sherlock Holmes o şelaleden düştü ve bir daha çıkmadı. Peki neden böyle oldu? Bunun cevabı aslında çok basit bir isimde saklı. Tony Stark. 2012 yılında The Avengers filmi vizyona girdi ve tüm dünya değişti. Robert Downey Jr. artık sadece bir oyuncu değil, Disney'in ve Marvel sinematik evreninin kalbiydi. 2012'den 2019'a kadar takvimine baktığımızda nefes alacak vakti olduğunu göremezsiniz. Iron Man 3, Ultron Çağı, İç Savaş, Infinity War, Endgame. Robert Downey Jr. dünyayı kurtarmakla o kadar meşguldü ki Baker Sokağı'na uğrayacak vakti kalmamıştı. Sherlock Holmes gibi yoğun fiziksel hazırlık ve aksan çalışması gerektiren bir rolü Marvel takvimine sıkıştırmak imkansızdı. Ama tek suçlu Marvel değildi. Arka planda senaryo geliştirme sorunları da yaşanıyordu. Warner Bros. 3. film için o kadar çok senarist değiştirdi ki işin tadı kaçtı. 2016'da bir yazarlar odası kuruldu. Narkoz'un yaratıcısından Galaksinin koruyucularının yazarlarına kadar herkes birer taslak hazırladı. Ama hiçbiri stüdyoyu ve Robert Downey Jr.'ı tatmin etmedi. Moriarty'den sonra yeni düşmanımız kim olacak sorusu senaryoyu kitledi. Ve tabii ki bir de yönetmen faktörü var. Serinin mimarı Guy Ritchie bu bekleme sürecinde başka projelere yelken açtı. Aladdin ile Disney dünyasına girdi, The Gentleman ile köklerine döndü. 2019 yılında Robert Downey Jr.'ın Marvel kontratı bittiğinde herkes Sherlock Holmes geri dönüyor. 3. film yakında gelecek dedi. Yönetmen koltuğuna da Dexter Fletcher getirildi. Vizyon tarihi 2021 olarak açıklandı. Sonra ne mi oldu? Pandemi. Hazırlıklar tam başlamışken setler kapandı. Takvimler kaydı ve proje bir kez daha rafa kalktı. Peki bugün 2025'in sonuna geldiğimizde elimizde ne var? Umut var mı yoksa bu dosyayı kapatalım mı derseniz iyi haber şu. Proje ölmedi. 3. film bir ara yapılacak. Yapımcı ve aynı zamanda Robert Downey Jr.'ın eşi olan Susan Downey geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada filmin hala öncelikleri olduğunu belirtti. Hatta şunları da ekledi. Geçmişte çekime çok yaklaştığımız versiyonları yapmadığımız için minnettarım. Çünkü şu an elimizdeki fikir çok daha iyi. Bu arada bu çok iyi denilen yeni fikir ne derseniz mekan değişikliği. Gelen son bilgilere göre Sherlock Holmes 3 Victoria dönemi Londra'sından çıkıp hikayeyi Amerika'ya taşıyacak. 1890'ların New York'una hem de. Belki Vahşi Batı teması da işlenilebilir. Belki de Sherlock Holmes kovboyların arasında olabilir. Bilemeyiz. Kulağa biraz riskli geliyor sanki. Ancak ortada bir de ihanet diyebileceğimiz bir olay daha var. Serinin orijinal yönetmeni Guy Ritchie, Amazon için Young Sherlock adında rakip bir dizi projesine başladı. Yani kendi yarattığı sinema evrenine dönmek yerine rakip platformda aynı karakterin gençliğinin hikayesini çekecek. Hatta proje geliştirme aşaması da sonlandı. Bu da kafaları karıştıran bir başka detay aslında. Yani özetle Sherlock Holmes 3 için resmi bir vizyon takvimi yok. Ama sektör analizleri eğer her şey yolunda giderse en erken 2027-2028'i işaret ediyor. Yani Jude Law ve Robert Downey Jr.'ı o ikonik kostümlerde görmek için uzun bir süre bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Sherlock Holmes serisi başarısız olduğu için değil, fazla başarılı olduğu için yarım kalan nadir işlerden biri. Başrol oyuncusunun dünyanın en büyük süper kahramanına dönüşmesi bu Victoria dönemi kahramanını 14 yıllık bir uykuya yatırdı. Belki de böylesi daha iyidir. Bilemeyiz tabi. Çünkü o iki film kimyasıyla, müziğiyle ve atmosferiyle o kadar özeldi ki sırf yapmış olmak için yapılan bir devam filmi o mirasa zarar verebilirdi elbet. Ama yine de Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı o ikonik Sherlock Holmes'ü ve sadık dostu Dr. Watson'ı son kez birlikte görmeyi hepimiz çok istiyoruzdur. Sizce Sherlock Holmes 3 gelmeli mi? Yoksa bu seri tadında mı bırakılmalı? Ve evet, eğer gelirse Amerika fikri sizce nasıl? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz sinema hikayeleri için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Sherlock dizisi de ortalıktan kaybolmuştu. O diziye ne oldu? O da bir başka videonun konusu.